Hanımlar beyler, ben İrfan Emsen. Belki evlerinizde yemek veya spor yaparken, otobüste, belki de bisiklet turunda ya da özel araçlarınızda. Gözünüz yolda, kulağınız bende, yol arkadaşınız olacağım. Şimdi hazırsanız Edwin Lefebvre'ın Bir Borsa Spekülatörünün Anıları adlı eserini dinlemeye başlayabiliriz. 1. Bölüm. Ben ortaokulu bitirir bitirmez çalışmaya başladım. İşim bir aracı kurumda fiyat tahtasını tutmaktı. Sayılarla aram iyiydi. Okulda 3 yıl süren matematik dersini ben tek bir yılda bitirmiştim. Özellikle de kafadan hesap yapmakta üzerime yoktu. Müşterilerin bekleme odasındaki büyük tahtaya fiyatları yazıyordum. Genellikle müşterilerden biri ticker'ın yani yazı bandının yanına oturur ve fiyatları yüksek sesle okurdu. Ben ne kadar hızlı okunursa okunsun, bütün fiyatları yakalıyordum. Bugün bile her türlü sayıyı aklımda tutabilirim. Hem de hiç çaba göstermeden. Ofiste çalışan pek çok kişi vardı. Elbette diğer elemanlarla arkadaş oldum ama yaptığım iş, eğer borsa hareketliyse bana sabah 10'dan öğleden sonra 3'e kadar nefes aldırmıyor. Pek başkalarıyla konuşma fırsatını vermiyordu. Zaten ben de iş saatleri sırasında sohbet etmeye bayılmıyordum. Borsa neden hareketli olursa olsun, bir yandan da işle ilgili şeyleri düşünürdüm. Yazdığım sayılar benim için hisse başına şu kadar dolar gibi fiyatları ifade etmiyordu. Onlar birer rakamdı. Elbette bir anlamları vardı. Sürekli değişiyorlardı. Beni ilgilendirmesi gereken şey de oydu. Değişimler. Neden değişiyordu fiyatlar? Bilmiyordum. Umurumda da değildi. Bu konuyu fazla düşünmezdim. Yalnızca sayıların sürekli değişmekte olduğunu görürdüm, o kadar. Her gün 5 saat, cumartesi günleri de 2 saat boyunca yalnızca bunu düşünmek zorundaydım. Fiyatlar değişiyordu. İşte fiyatların davranışı konusu ilk kez böyle ilgimi çekti. Matematik hafızam çok iyiydi. Fiyatların bir önceki gün, iniş ya da artış göstermeden önce nasıl bir yön izlediğini gayet iyi anımsayabiliyordum. Matematik sevgim işe yarıyordu. Artış ya da düşüş dönemlerinde hisse senedi fiyatlarının belli eğilimler gösterdiğini fark ettim. Üstelik bu eğilimlerin çoğu birbirine paraleldi. Ben de benzer örneklerden ders almaya başladım. Henüz 14 yaşındaydım. Ama tanık olduğum yüzlerce olay sayesinde fiyatları izlemeye başlamış, düzeylerini değerlendirerek her günkü fiyatları bir gün öncekilerle karşılaştırmayı öğrenmiştim. Çok geçmeden fiyatlardaki artış ve düşüşleri önceden tahmin etmeye başladım. Bana yol gösteren tek şey, bu fiyatların geçmişte gösterdikleri eğilimdi. Kendi kafamda bir yarış listesi yaratmıştım. Her hisse senedinden belli bir performans bekliyordum. Her hisse senedi için neredeyse saat tutar olmuştum. Örneğin, bir hisse senedini satın almanın satmaktan bir milim daha iyi olduğu durumlar vardır ve bunları önceden kestirebilirsiniz. Borsa bir savaştır ve siz de bu savaşı teleskopla izlersiniz. Teleskopunuz fiyatlardır. Bu teleskop sizi %70 oranında başarıya götürecektir. Küçük yaşta öğrendiğim bir ders de, Wall Street'te her şeyin her zaman aynı oluşudur. Aynıdır. Çünkü spekülasyon dünya kadar eski bir şeydir. Borsada bugün olan bir şey daha önce de olmuştur ve mutlaka gelecekte de olacaktır. Bunu aklımdan hiç çıkarmadım. Asıl önemlisi ne zaman ve nasıl olduğunu hatırlayabilmektir. Benim hafızam iyidir ama biraz da deneyimlerimden yararlanıyorum. Bu oyuna kendimi öylesine kaptırdım. Hisse senetlerinin fiyatlarındaki gelişmeleri tahmin etmek o kadar hoşuma gitti ki
kendime küçük bir defter aldım. Bu deftere gözlemlerimi yazmaya başladım. Bu bazılarının oyun olsun diye sonunda akıl hastanesini ya da düşkünler evini boylamak amacıyla borsada hayali milyonlar kazanmak ya da kaybetmek için tuttuğu defterlere benzemiyordu. Bu deftere başarılı olduğum ve yanıldığım tahminleri kaydediyordum. En çok fiyatlardaki artış ve düşüşleri tahmin ederken yanılıp yanılmadığımı görmek istiyordum. Bir hisse senedinde bir gün boyunca meydana gelen dalgalanmaları inceliyor ve 8 ya da 10 puan kaybetmeden önce hep aynı gelişmeleri gösterdiğini fark ediyordum. Bu hisse senedini ve pazartesi günkü fiyatını defterime yazıyor, sonra da geçmişteki performansına dayanarak salı ve çarşamba günü fiyata neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyordum. Sonra da bu yazdıklarımı gerçek fiyatlarla karşılaştırıyordum. İşte banttan gelen mesajlarla ilgilenmeye başlayışım böyle oldu. Fiyatlardaki dalgalanmaları kafamın içinde aşağı yukarı inip çıkan çizgiler olarak canlandırıyordum. Elbette dalgalanmalar nedensiz olmaz. Ama bant bu işin nedenini, nasılını sormaz. Hiçbir şey anlatmaz. Ben de 14 yaşındayken bu iniş çıkışların nedenini asla sormadım. 40 yaşımda bugün de sormam. Belli bir hisse senedinin neden değer kazandığı ya da kaybettiği ancak 2-3 gün, hatta haftalar ya da aylar sonra anlaşılabilir. Zaten ne fark eder ki? Bant o anda size gerekli bilgileri verir. Sebebini sonra anlasanız da olur. Ancak siz de ya hemen harekete geçmeli ya da oyun dışı kalmayı göze almalısınız. Bu sık sık görülen bir durumdur. Borsa hızla yükselirken şirketin birinin sürekli değer kaybettiğini görürsünüz bir gün. Bu değiştiremeyeceğiniz bir gerçektir. Ertesi pazartesi bir de bakarsınız ki şirketin yöneticileri o yıl temettü dağıtılmayacağını ilan ederler. Nedeni budur. Yöneticiler bu kararı önceden biliyordur ve hisse senetlerini satmamışlar ama alım da yapmamışlardır. Olayı bilen herkes hisselerden uzak durmuş, bunun üzerine de hisse değer kaybetmiştir. Neyse, ben o küçük defteri 6 ay kadar düzenli olarak tuttum. İşim biter bitmez eve gideceğime beni ilgilendiren fiyatları not eder ve değişiklikleri incelerdim. Nelerin tekrarlandığını, hangi hisselerin birbirine benzer davranış gösterdiğini bulmaya çalışır, bu arada farkında olmadan bandı yorumlamayı öğrenirdim. Bir gün yemek yerken, iş yerinde yaşı benden daha büyük olan çocuklardan biri yanıma gelip bana alçak sesle param olup olmadığını sordu. "Niye soruyorsun?" dedim. "Burlington için sağlam bir tüyo aldım da" dedi. "Eğer kendime ortak bulabilirsem o hisseye oynayacağım." "Nasıl oynamak yani?" diye sordum. Benim bildiğim borsada tüyo alıp oynayanlar ancak tonla parası olan kalantor müşterilerdi. Bu oyuna girmek için yüzlerce, hatta binlerce dolar lazımdı insana. Bu da ancak özel arabası ve ipek şapkalı sürücüsü olan adamlarda bulunurdu. "Basbayağı oynayacağız işte," dedi arkadaşım. "Ne kadar param var?" "Ne kadar lazım?" "5 doları bastırırsak 5 hisse alabilirim." "Nasıl oynayacaksın?" "Gidip dükkandan paramın yettiği kadar Burlington alacağım," dedi. "Kesin artacak. Bu iş çantada keklik. Paramızı bir dakikada 2 katına çıkaracağız." "Dur bakalım," dedim ve cebimden defterimi çıkardım. İlgimi çeken şey, paramı 2'ye katlamak değil, onun Burlington değer kazanacak demesiydi. Eğer söylediği doğruysa, mutlaka defterimde görünürdü.
Deftere baktım. Gerçekten de Burlington, gördüğüm kadarıyla, tam değer kazanmadan önceki seyrine girmişti. O güne kadar hayatımda hiçbir şey alıp satmamıştım, öbür çocuklarla kumar da oynamazdım. Ama bunun yaptığım hesapları, en büyük hobimi denemek için bulunmaz bir fırsat olduğunu anlamıştım. Defterim pratikte işe yaramadığı sürece, teorinin boşa olduğunu düşündüm birden. Çıkarıp bütün paramı arkadaşıma verdim. O da birleştirdiğimiz kaynakları toplayarak en yakın Bucket Shop'a gidip Burlington hisselerinden aldı. 2 gün sonra hisse senetlerini sattık. 3,12 dolar kâr etmiştim. Bu ilk alımdan sonra tek başıma Bucket Shop'larda spekülasyon yapmaya başladım. Öğlen tatilinde gidip hisse senedi alır ya da satardım. Hiç fark etmezdi. Belli bir sisteme göre oynuyordum. Bütün hisseler benim için birdi. Üstelik kendimi güvenceye almayı da düşünmüyordum. Aklım sadece işin matematik tarafına eriyordu. Aslında benim tarzım bucket shop'lara çok uygundu. Burada insan yalnızca bandın belirdiği fiyat dalgalanmalarına göre spekülasyon yapar. Çok geçmeden bucket shop'larda kazandığım para aracı kurumdaki işimden aldığım maaşı aştı. Ben de istifa ettim. Ailem buna karşı çıktı ama borsadan kazandığım parayı görünce yatıştılar. Henüz çocuk yaştaydım ve aracı kurumdan aldığım maaşın artacağı yoktu. Serbest çalışarak çok daha fazla kazanıyordum. 15 yaşıma geldiğimde 1.000 dolarım olmuştu. Bu parayı alıp anneme götürdüm. Eve düzenli olarak götürdüğüm paranın dışında bucket shop'lardan kazanmıştım bu parayı. Annem beni zorlamaya başladı. Para gözümün önünde olmasın diye gidip bankaya yatırmamı istiyordu. Bu parayı sıfırdan başlayıp 15 yaşında kazanan tek kişinin ben olduğumu söylüyordu. Paranın gerçek olduğuna inanmıyordu bir türlü. Sürekli benim için kaygılanıp söyleniyordu. Benim için önemli olan tek şeyse hesaplarımın doğru olduğunu kanıtlamaktı. Bence borsanın en eğlenceli yanı insanın kafasını kullanarak haklı çıkmasıdır. 10 hisse alıp tahminlerimde haklı çıktığıma göre 100 hisse alınca 10 kat daha haklı çıkacaktım. Hisse sayıları beni ancak bu yüzden ilgilendiriyordu. Hesaplarımın doğruluk oranının arttığını hissediyordum. Daha fazla cesaret mi gerekiyordu? Hayır, hiç fark etmiyordu. Eğer cebimde 10 dolar varsa ve ben bunun tümünü riske atıyorsam, bankada milyonları olup da bunun 1 milyonunu riske atan insandan daha cesurum demektir. Her neyse, 15'ime geldiğimde hayatımı borsadan kazanır olmuştum. İşe küçük bucket shop'larda başladım. Buralarda 20 hisse birden alan ya da satanlar, tepdili kıyafet gezen John W. Gates ya da J.P. Morgan sanılırdı. O günlerde bucket shop'lar müşterilerine pek kazık atmazdı. Buna gerek yoktu. Müşteriler doğru hisseye oynamış bile olsalar, paralarını almanın başka yolları vardı. Simsarlık çok kârlı bir işti. Her şey yasalara uygun olarak yapıldığında, yani sahtekarlık yapılmadığında, fiyatlardaki dalgalanmalar kimsenin fazla kazanmasına izin vermezdi. Zaten ancak 3 puanlık bir artıştan elde edilen kâr da geldiği gibi giderdi. Üstelik dolandırıcılara buralarda hayat yoktu. Bir kez hile yapan bir daha oyuna geri alınmazdı. Benim ortağım yoktu. Yatırımları tek başıma yapardım. Zaten benim yöntemimde ikinci bir kişiye yer yoktu. Her şeyi kendi kafamdan hesaplıyordum. Kimseden yardım görmeden fiyatlar benim tahminime uygun olarak iniyor ya da çıkıyordu. Tahminlerim yanlış çıktığında da kimse bunu değiştiremezdi nasıl olsa.
Nasıl çalıştığımı kimseye anlatmaya gerek duymuyordum. Dostlarım vardır elbette. Ama ben işimde hep yalnız olmuşumdur. Bu yüzden bugüne dek hiç ortağım olmadı. Tahmin edeceğiniz gibi çok geçmeden bucket shop'lar sürekli kazandığım için buna karşı cephe aldılar. Bir bucket shop'tan içeri girip parayı uzattığımda paramı almaz oldular. Satış yapmayacaklarını söylemeye başladılar. Bana çaylak kumarbaz adını takmışlardı. Sürekli olarak broker değiştirmek zorunda kalıyor, bir bucket shop'tan diğerine gidiyordum. İş o noktaya geldi ki artık sahte isim vermek zorunda kalıyordum. Önce hafiften başlıyor, 15-20 hisse alıyordum. Benden kuşkulandıklarını hissettiğimde biraz kaybeder gibi yapıyor, sonra da büyük kâr edip çekiliyordum. Bir süre sonra benim kendilerine pahalıya mal olduğumu gören brokerlar bana oradan uzaklaşmamı ve işlerine burnumu sokmamamı söylüyorlardı. Bir keresinde aylardır çalıştığım büyük bir broker bana kapılarını kapatınca onlara bir ders vermeye karar verdim. Bu bucket shop'un kentin her yerinde, otel lobilerinde ve yakın kasabalarda şubeleri vardı. Ben otel şubelerinden birine gidip müdürle biraz sohbet ettim ve sonra da alım satım yapmaya başladım. Ama aktif hisse senetlerinden biri üzerinde kendime özgü bir oyun yapınca merkezden müdüre mesajlar gelmeye başladı. Kimin işlem yaptığını soruyorlardı. Müdür bana bunu aktarınca ben de ona adımın Edward Robinson olduğunu, Cambridge'li olduğumu söyledim. O da içi ferahlayarak genel müdüre haberi iletti. Ama telefonun diğer ucundaki kişi beni tarif etmesini istiyordu. Müdür bunu bana söylediğinde dedim ki, esmer, fırça sakallı, şişman biri olduğumu söyleyin. Ama o beni olduğum gibi tarif etti. Sonra da karşı tarafı dinlemeye başladı. Birden yüzü kıpkırmızı oldu ve telefonu kapattığı gibi bana defolup gitmemi söyledi. Ben de ona kibar bir tavırla, size ne söylediler diye sordum. Bana, hay salak, biz sana Larry Livingston'a karşı uyanık ol demedik mi? Hem de göz göre göre bizi $700 içeri soktu, dediler, diye yanıtladı. Başka ne söylediklerini ise anlatmadı. Diğer şubeleri birbiri ardına denedim. Ama hepsi beni bellemişti ve hiçbiri paramı almak istemiyordu. Hatta fiyatlara bakmak isterken bile şubede çalışanların hakaretleriyle karşılaştım. Biraz zaman geçsin, belki beni unuturlar diye bekledim ama bu da işe yaramadı. Sonunda gidebileceğim tek bir yer kalmıştı. Brokerların en büyüğü ve en zengini. Cosmopolitan Stock Brokerage Company. Cosmopolitan sınıflandırmada A1 kategorisine giriyordu ve inanılmaz yüksek hacimle çalışıyordu. New England'ın her sanayi kentinde şubesi vardı. Önce istediğim gibi alım satım yaptım burada. Birkaç ay boyunca kâr ettim, para kaybettim, hisse alıp satmaya devam ettim. Ama sonunda aynı şey orada da oldu. Cosmopolitan, küçük brokerlar gibi beni tek bir kalemde silmedi. Hayır, sportmenliğe sığmayacağından değil. Bir yatırımcı para kazandığı için onunla iş yapmak istemedikleri duyulursa şöhretleri lekeleneceği için. Ama buna yakın bir şey yaptılar ve benden 3 puanlık bir marj yatırmamı istediler. Ayrıca önce yarım puanlık, sonra en sonda 1,5 puanlık bir prim ödemem için beni zorladılar. Bu da elimi kolumu bağlıyordu. Nasıl mı? Çok basit. Diyelim ki çelik hisseleri 90'a satılıyor. Siz de aldınız. Normalde makbuzunuzda 91/8'den 10 çelik alındı yazar. Eğer 1 puanlık bir prim öderseniz, hisse 89 1/4'e düştüğü an zarar edersiniz.
Bucket shop'larda müşteri daha fazla marj ödemesi için sıkıştırılmaz ve elindeki hisse senetlerini düşük fiyattan satmaya zorlanmaz. Ama Cosmopolitan benden prim talep ederek beni en zayıf yerimden vurmuş oluyordu. Ben bir hisse senedi aldığımda fiyatı 90 ise benim makbuzumda 90 1 bölü B'den çelik alındı yazacak yerde 91 1 bölü B'den çelik alındı yazıyordu. Hisse senedi ben aldıktan sonra 1,25 puan yükselse bile ben işlemi orada tamamlarsam zarar ediyor oluyordum. Ayrıca benden ilk başta 3 puanlık bir marj isteyerek benim alım satım kapasitemin 2'sini elimden almış oluyorlardı. Yine de iş yapabileceğim tek bucket shop orasıydı. Ben de ya bu deveyi güdecek ya da o diyardan gidecektim. Elbette benim de zarar ettiğim zamanlar oluyordu ama ortalama olarak kazanmaya devam ediyordum. Ancak Cosmopolitan'daki müdürler bana getirdikleri en ısrarlı yatırımcıyı bile kaçırabilecek büyük engelden tatmin olmamışlardı. Üzerine bir de beni dolandırmaya kalktılar. Ama ben sezgilerim sayesinde kurtulmayı başardım. Dediğim gibi Cosmopolitan benim için son sığınaktı. New England'ın en zengin bucket shop'uydu ve işlemlere sınır getirmezdi. Sanırım ben en fazla alım satım yapan bireysel müşterileriydim, yani düzenli, her gün işlem yaptıran müşterilerinin arasında. Güzel bir ofisleri ve içinde daha önce hiçbir yerde görmediğim kadar büyük ve ayrıntılı bir fiyat tahtaları vardı. Odanın bir duvarını boydan boya kaplıyor ve akla gelebilecek her hisse senedinin fiyatını gösteriyordu. Bunların arasında New York ve Boston menkul değerler borsalarında işlem gören pamuk, buğday, zahire, metal hisseleri, yani New York, Chicago, Boston ve Liverpool'da alınıp satılan her türlü mala ait hisse vardı. Bucket shop'larda nasıl alım satım yapıldığını bilenleriniz vardır. Para bir memura ödenir ve alınmak ya da satılmak istenen hisse senedi söylenir. Bu memur banda ya da fiyat hatasına bakarak en son fiyatı öğrenir. İşlemin saatine de makbuza yazar. Bu makbuz bildiğimiz broker raporuna benzer. Üzerinde sizden şu gün şu hisse senedinden şu fiyata şu kadar adet aldıkları ve karşılığında sizden ne kadar para aldıkları yazar. Siz alım satımı kapatmak istediğinizde aynı memura ya da kimi bucket shop'larda bir başkasına gidip kendisine isteğinizi iletirsiniz. O da son fiyatı alır ya da hisse senedi aktif değilse banttan gelecek bir sonraki fiyatı bekler. Bu fiyatı ve kapanış saatini makbuzunuza yazar, makbuzu onaylar ve size geri verir. Siz de kasaya gidersiniz ve ne kadar alacağınız varsa tahsil edersiniz. Elbette borsa aleyhinize bir gelişme gösterirse ve fiyat marjınızın belirlediği sınırın altına inerse, işlem kendiliğinden kapanır ve makbuzunuz değersiz bir kağıt parçası haline gelir. İnsanların beşer hisse senedi alıp satabildiği küçük çaplı bucket shop'lardaysa, makbuz yerine küçük etiketler verilir. Alım-satım için farklı renkte etiket bulunur. Ve zaman zaman, örneğin borsanın müthiş bir yükselme eğilimine girdiği dönemlerde, eğer müşteriler de bol alım yapıp tahminlerinde haklı çıkmışlarsa, bucket shop'lar bundan fena halde zarar görür. Sonra bucket shop, alış ve satış komisyonlarını paranızdan düşer ve eğer siz bir hisse senedini 20'ye aldıysanız, makbuzunuzda 20 1 bölü 4 yazar. Yani paranız ancak bir puanın 3 bölü 4'ü kadar artış gösterir. Ama Cosmopolitan, New England'ın en kaliteli bucket shop'uydu. Binlerce müşterisi vardı
Ve sanırım onları korkutan tek insan bendim. Ne benden aldıkları prim, ne de 3 puanlık marj zorunluluğu beni borsadan uzaklaştırabilmişti. İzin verdikleri kadar alım satım yapmaya devam ediyordum. Hatta kimi zaman elimde aynı anda 5.000 hisse senedi bulunduğu olurdu. Size anlatacağım olayı yaşadığım gün, şekerde 35.000 hisse kısa durumdaydım. Elimde her biri 500 hisselik 7 büyük pembe renkli makbuz vardı. Cosmopolitan üzerinde boşluklar bulunan büyük makbuzlar kullanır, gerektiğinde bu boşluklara marj ilave edebilirdi. Elbette bucket shop'lar hiç fazladan marj istemez. Onlar için ip ne kadar incelirse o kadar iyidir. Çünkü sizin zararınız onların kârı demektir. Küçük bucket shop'larda marj ilave etmek istediğinizde genellikle size yeni bir makbuz keserler. Böylece sizden alış komisyonu keserler ve her puanlık düşüş için size ancak 3/4 puanlık kâr bırakırlar. Bunu yeni bir işlem olarak değerlendirir ve satış komisyonunu buna göre hesaplarlardı. O gün hatırlıyorum. 10.000 dolarlık marjım vardı. Nakit olarak 10.000 dolar biriktirdiğimde daha 20 yaşındaydım. Bir de annemi duysaydınız. Sanki insanın 10.000 dolarının olması günahmış gibi konuşuyor. Sürekli bana artık bu işi bırakıp gidip kendime herkes gibi bir iş bulmamı söylüyordu. Onu bir türlü bu paranın kumardan gelmediğine, hesaplarım sayesinde alnımın teriyle kazandığıma inandıramıyordum. Annem benim 10.000 dolarıma takmıştı. Bense marjımı sürekli artırmaya, 105 1/4'ten 3.500 şeker hissesine talip olmuştum. Salonda bulunan Henry Williams adında biri de 2.500 hisse kısaydı. Ben arada tahtanın yanında oturur ve fiyatları tahtaya yazan çocuğa yüksek sesle okurdum. Fiyat düşündüğüm gibi gidiyordu. Önce hemen 2 puan kadar düştü ve tekrar dalışa geçmeden önce durup biraz soluklandı. Borsa genelde yüksekti ve durum iyi görünüyordu. Sonra birden şekerin öyle yerinde duruşundan işkillendim. Huzursuz oldum. İşlemi kapatmanın iyi olacağını düşündüm. Sonra şeker 103 puandan satmaya başladı. O gün için düşük bir orandı bu ama içim rahatlayacağı yerde daha da kuşkulandım. Bir yerlerde bir tuhaflık vardı ama nerede? İşin kötüsü, tatsız bir durumla karşılaşacağımı biliyordum ama ne olduğunu tam çıkaramadığım için hazırlıksız yakalanacaktım. Demek ki işlemi bir an önce noktalamam gerekiyordu. Ben hiçbir şeyi körü körüne yapmam. Huyum değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. Çocukken bile her yaptığım şeyin nedenini bilmek isterdim. Ama bu kez önümde belli bir neden yoktu. Oysa içim o kadar huzursuzdu ki buna daha fazla dayanamayacaktım. Kalabalığın içinde Dave Wyman adında bir tanıdığıma seslendim ve ona "Dave, biraz benim yerime geçer misin?" dedim. "Senden bir şey rica edeceğim. Şekerin fiyatı geldiğinde biraz geç oku, tamam mı?" Kabul etti. Ben yerimden kalkıp bandın yanına onu oturttum. O da fiyatları yazan çocuğa fiyatları okumaya başladı. Cebimden 7 tane şeker makbuzu çıkardım ve işlem kapanışında makbuzları işaretleyen görevlinin durduğu gişeye doğru yürüdüm. Fakat hala işlemi neden kapatmak istediğimi bilemiyordum. Gidip hiçbir şey söylemeden bankoya yaslandım. Makbuzları görevli göremesin diye elimde saklıyordum. Hemen sonra telgraf aletinin sesini duydum ve görevli
Tom Burnham'ın kafasını o tarafa çevirdiğini gördüm. Kesinlikle ortada bir şeyler döndüğünü hissediyordum. O yüzden daha fazla beklememeye karar verdim. Tam o sırada bandın yanında Dave Wyman'ın dediğini duydum, yıldırım hızıyla makbuzları gişeye fırlattım ve Dave fiyatı söylemeden önce "Şekeri kapat!" diye bağırdım. Böylece şekerimi bir önceki fiyattan kapatmış oldum. Dave'in bildirdiği fiyatsa yine 103 oldu. Defterime göre şekerin 103'ün altına düşmüş olması gerekiyordu. Motor düşündüğüm gibi çalışmıyordu. Ortada bir şeylerin döndüğüne emindim. Zaten alet de deli gibi vızırdıyordu ve görevli Tom Burnham bıraktığım yerde makbuzları işaretlemeden unutmuştu. Sanki bir şeyleri bekliyordu. Ben de ona seslendim. "Hey Tom, ne bekliyorsun? Makbuzlara şu fiyatı işlesene. Hadi, yasana 103 diye." Salondaki herkes beni duymuştu. Bize bakıp ne oldu diye sormaya başlıyorlardı. Kozmopolitan'da o güne dek hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Ama orada da bankalarda olduğu gibi müşterilerin birbiri ardına paralarını geri istemeleri işten değildi. Bu da Kozmopolitan'ın felaketi olurdu. O yüzden Tom'un suratı hemen asıldı. Ama yine de gelip makbuzlara kapanış fiyatını işledi ve üzerlerine 103'ten kapandı diye yazdı. Sonra da makbuzları bana doğru itti. Suratı beş karıştı. Tom'un durduğu yerle vezne arasında 2 metre ya vardı ya yoktu. Ama ben daha paramı almak için vezneye varmamıştım ki, Dave Wyman heyecanla bağırdı. "Aa, şeker 108!" Ama artık olan olmuştu. Ben de gülüp Tom'a, "Bu sefer işe yaramadı değil mi ahbap?" dedim. Elbette işin içinde iş vardı. Henry Williams ve ben şekerden 6.000 hisse kısaydık. Bucket Shop'ta benim ve Henry'nin marjı vardı. Belki o anda kısa olan başkaları da vardı. Toplam 8 ya da 10.000 hisse olabilirdi. Diyelim ki 20.000 dolarlık şeker marjı vardı ellerinde. Bu da Bucket Shop'un New York Menkul Değerler Borsası'ndaki fiyatı etkileyip bizi 3 kağıda getirerek silmesi için yeterli de artardı bile. Eskiden bir Bucket Shop belli bir hisse senedine yüksek yatırım yapıldığını gördüğünde bir broker'a o hissenin fiyatını özellikle indirtir, böylece o hissede uzun pozisyonda olan müşterilerin ellerindeki hisseleri satmaları sağlanırdı. Böylece Bucket Shop birkaç yüz hisse başına 1-2 puan kaybeder ama sonuçta binlerce dolar kâr ederdi. Cosmopolitan'da benim, Henry Williams'ın ve diğer şekercilerin elindeki kısaları almak için böyle bir numaraya başvurmuştu. New York'taki brokerlar fiyatı 108'e çıkardılar. Elbette fiyat hemen sonra düştü ama Henry ve diğer birçok yatırımcı silinip gitti. O zamanlar bir hisse senedinin fiyatında açıklanamayan ani bir düşüş ve bunu izleyen bir yükselme olduğunda gazeteler buna Bucket Shop hareketi adını verirlerdi. İşin gülünç yanı, Kozmopolitan'dakiler bana kazık atmaya çalıştıktan 10 gün kadar sonra New Yorklu bir borsa spekülatörü ellerinden 70.000 dolar kaptı. Bu adam o dönemin ünlü borsacıları arasındaydı ve New York Menkul Değerler Borsası üyesiydi. Ünlü 96 Bryan krizinde fiyatların düşmesine neden olan kişi olarak epey ünlenmişti. Sürekli olarak borsa kurallarını çiğner, meslektaşlarına zarar verecek işler çevirirdi. Bir gün Bucket Shop'ların zaten hileyle kazandığı paraları dolandırırsa ne borsadan ne de polisten şikayet gelmeyeceğini düşündü. Size bahsettiğim olayda
bucket shop'lara müşteri kılığında 35 kişi gönderdi. Bunlar merkez ofise ve büyük şubelerden bazılarına gittiler. Önceden kararlaştırılan bir gün ve saatte bu adamlar belli bir hisse senedinden alabildikleri kadar aldılar. Belli bir oranda kâr ettikten sonra da hisseleri sattılar. Ünlü borsacı da çevresindekilere bu hisse senedinin artacağı tüyosunu verdi ve daha sonra borsa salonuna inerek bazı işlemcilerin yardımıyla fiyatı artırdı. Bu iş için doğru hisse senedini seçmişti ve fiyatı 3-4 puan artırmak hiç de zor olmadı. Bucket shop'lardaki adamları da daha önceden anlaştıkları gibi bu hisse senetlerini sattılar. Bir arkadaşım bana bu borsacının 70.000 dolar kâr ettiğini, bu arada adamlarına da belli bir ücret ödediğini söyledi. Bu oyunu ülkenin dört bir yanında, büyük bucket shop'ların hepsinde oynamış ve New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Cincinnati ve St. Louis'deki bucket shop'lara bir ders vermişti. En sevdiği hisselerden biri Western Union'dı. Çünkü böyle yarı aktif olarak tanımlanabilecek bir hisseyi yerinden birkaç puan oynatmak hiç de zor değildi. Adamları bu hisse senedini belli bir fiyattan alıp 2 puanlık bir kar karşılığı satmışlar. Sonra kısa kalmışlar ve 3 puan daha yükselmesini beklemişlerdi. Geçenlerde bu borsacının yoksul ve unutulmuş bir halde öldüğünü duydum. Eğer 1896'da ölmüş olsaydı, herhalde New York'taki bütün gazeteler bunu 8 sütuna manşet verirdi. Oysa benim okuduğum haber 5. sayfada 2 satırdı. Hanımlar beyler, Edwin Lefebvre'ın Bir Borsa Spekülatörünün Anıları adlı eserinin 1. bölümünü tamamladık. 2. bölümde yeniden görüşünceye dek esen kalın.